Zincirlerin gölgesinde bir kıta. Bir sabah Afrika'nın toprağına dokunsanız, parmaklarınızın arasında sadece toz değil, binlerce yılın gözyaşlarını hissedersiniz. Bu topraklar medeniyetin beşiğiydi. İlk insan burada yürüdü, ilk ateş burada yandı, ilk dua burada fısıldandı. Ama bir gün bu topraklarda dua seslerinin yerini zincirlerin sesi aldı. Afrika sadece altın, elmas ve zenginliklerin değil, acıların, çalınan hayatların, koparılan ailelerin kıtası oldu. Bir annenin gözlerinden düşen yaş, Nijer'in sularına karıştı. Bir çocuğun sessiz çığlığı, Sahra'nın rüzgarına karışıp kayboldu. Afrika ağladı ama dünya duymadı. Bölüm 1: Kölelikten önce Afrika. Afrika'nın hikayesi kölelikle başlamadı. Bu topraklar, krallıkların, bilgeliğin ve topluluk ruhunun vatanıydı. Nil'in bereketiyle doğan uygarlıklar, Mali İmparatorluğu'nun altınla dolu şehirleri, Timbuktu'nun kütüphanelerinde saklanan bilgelik. Hepsi bu topraklarda filizlendi. Afrika, bir zamanlar ışığın ve umudun kıtasıydı. Tarlalarda çocuklar şarkı söyler, geceleri yıldızların altında dans edilirdi. Kabileler arasında onur, sadakat ve dostluk vardı. Ancak dış dünya bu zenginliği gördü ve her zenginlik gibi iştah kabarttı. Afrika'ya uzanan eller dostluk için değil, sömürü için uzandı. Bölüm 2: Araplar ve ilk zincirler. 7. yüzyılda doğudan gelen tüccarlar Afrika'ya ulaştı. Ama onlar sadece baharat, tuz ve kumaş getirmedi. İnsanı mala dönüştüren karanlık bir düzen getirdiler. Zanzibar kıyılarında köle pazarları kuruldu. Kadınlar saraylara, erkekler savaş meydanlarına satıldı. Çocuklar ailelerinden koparılıp çölün derinliklerine sürüldü. Bu ticaret 12 yüzyıl boyunca sürdü. Bazıları doğdukları köyün adını unuttu. Bazıları kendi dillerinde dua etmeyi. Afrika her geçen yüzyılda biraz daha kendi çocuklarını kaybetti. Gidenler sessizdi, kalanlar ise susmak zorundaydı. Bölüm 3: Atlantik'in karanlık gemileri. 15. yüzyılda Batı ufkunda yeni yelkenler göründü. Portekizliler, ardından İngilizler, Fransızlar, Hollandalılar. Hepsi aynı şeyi gördü. İnsan emeğini paraya çevrilebilecek bir maden gibi. Afrika köyleri geceleri alevler içinde kalırdı. Silahlı tüccarlar evleri basar, çocukları zincire vurur, anneler çığlık atarken babalar kurşunlanırdı. Ve sonra o meşhur üçgen başladı. Afrika'dan insan Amerika'ya, Amerika'dan şeker, pamuk, tütün Avrupa'ya, Avrupa'dan silah ve alkol tekrar Afrika'ya. Bu döngü 300 yıl sürdü. Yaklaşık 15 milyon insan zincirlerle okyanusu geçti. Ama gemilere binenlerin yarısı, okyanusun dibinde isimsiz mezarlarda kaldı. Gemiler karanlıkta dalgalarla boğuşurken, Afrika'nın sesi suyun altından yankılandı. Biz de insandık. Atlantik artık sadece su değil, kan ve gözyaşıyla yoğrulmuş bir mezar oldu. Bölüm 4: Özgürlüğün gecikmiş sabahı. 1800'lerin başında Avrupa köleliği yasakladığını ilan etti. Ama bu, vicdanın değil, çıkarın sesiydi. Makine devrimi başlamıştı. Artık kölelere değil, ucuz ham maddelere ihtiyaç vardı. Afrika yeniden zincirlendi. Bu kez haritalarla, bayraklarla, imzalarla. Berlin'de bir masanın etrafında 14 ülke toplandı. Cetvellerle sınırlar çizildi, halklar bölündü. Bir çizgiyle kardeşler ayrıldı, bir imzayla uluslar yok edildi. Ve Avrupa sadece toprak almadı, ruhları da aldı. Kilise çanlarıyla geldiler, medeniyet dediler ama kültürleri susturdular. Afrika'nın çocuklarına kendi dillerini unutturup Avrupa'nın dilini aydınlanma diye öğrettiler. Yerli diller yasaklandı. Yerel tanrılar put ilan edildi. Ve Afrika hem bedenini, hem dilini, hem de inancını kaybetti. Bir zamanlar davul sesiyle dua eden halklar artık Avrupa'nın dualarını ezberliyordu. Ama Tanrı'ya değil, efendilerine inanmak zorundaydılar. Kölelik bitmişti belki ama zihinler hala esirdi. Bölüm 5: Bugün zincirlerin yerini alan duvarlar. Bugün zincirler yok.
Ama Afrika hala özgür mü? Afrika'nın çocukları hala madenlerde, cep telefonlarımızın içindeki kobalt için çalışıyor. Kadınlar hala açlıkla savaşıyor. Bazı köylerde su hala savaş sebebi. Borçlar, anlaşmalar, yabancı şirketler. Hepsi modern dünyanın görünmez zincirleri. Kiliselerin gölgesinde Fransızca dualar yükseliyor. Eski kabile dilleri yavaş yavaş unutuluyor. Avrupa artık gemilerle değil, dillerle ve markalarla sömürüyor. Afrika hala başkalarının çıkarı için ter döküyor. Ve dünya hala sessiz. Bir annenin duası hala rüzgarda kayboluyor. Bir çocuğun gözlerindeki umut her sabah yeniden doğmak için savaş veriyor. Bölüm 6. Yeni bir sabah mümkün mü? Ama Afrika ölmedi. Çünkü Afrika sadece toprak değil, direniştir. Nelson Mandela'nın sabrı, Wangari Maathai'nin doğaya adanmışlığı, Kwame Nkrumah'ın haykırışı ve isimsiz milyonların duası hala bu topraklarda yankılanıyor. Bir gün Afrika yeniden ayağa kalkacak. Kölelerin torunları, zincirleri kıranların çocukları olacak. Ve dünya sonunda anlayacak. Özgürlük bir kıtaya değil, insanlığa aittir. Çünkü Afrika yalnızca tarih değil, vicdanın aynasıdır. Bu hikaye sadece Afrika'nın değil, insanlığın hikayesidir. Eğer bu sesi duydun, eğer bu çığlık kalbine dokunduysa susturma. Abone ol, paylaş, anlat. Çünkü sessiz kalan dünya bir daha aynı hataları yapmaya mahkumdur.